Beklediğimiz bir kafes dövüşü vardı evet ama ya bu kadar erken ve bu kadar güçlü bir şekilde başlayacağını herhalde hiçbirimiz kestiremiyorduk. Sosyal medya dünyasına bugün itibariyle 6 Temmuz 2023'te çok büyük bir enerjiyle yepyeni bir uygulama girdi. Threads. Uygulama yeni ama konsept eski. Bildiğiniz Twitter eksi Elon Musk. Zaten o yüzden büyük bir enerjiyle girdi diyorum. Çünkü Twitter'ın son zamanlardaki halinden bunalan, gına gelen herkes artı Instagram'da bulunan herkes hemen bu yeni uygulamaya daldı. Etrafta böyle bakıyorsunuz işte beklediğimiz Twitter katili naraları atılmaya başlandı bile. Başlayan bu dövüşte ringe çıkan Threads gerçekten bir threat, bir tehdit mi? Twitter'ı öldürebilir mi konusundaki düşüncelerimi birazdan anlatacağım ama önce bu uygulamayı nasıl kullanabileceğinizi söyleyeyim. Şimdi her şeyden önce 100 ülkede aynı anda hem iOS hem de Android platformlarında yayınlandığı için tercih ettiğiniz, kullandığınız telefona göre platformdan hemen Threads yazıp aratarak indirip kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Eğer zaten Instagram kullanıcısıysanız aynı isimle giriş de yapabilirsiniz. Orada takip ettiklerinizi anında takibe alabilirsiniz. Aynı şekilde sizi takip edenler de bu şekilde kolaylıkla takibe devam edebilir. Bir kere bir kaynaştırıcı, bir katalizör var. Yani bir de şöyle demek lazım tabii. Uygulamanın kız kardeşi olan Instagram kendi kullanıcılarına bir çeşit böyle torpil durumu da yapmış. Öyle bir şeyler de söz konusu. Ben tabii saatler içerisinde böyle 10 binlerce neredeyse 100 bine yaklaştı şu anda. Böyle bir takibe alınınca ortada bir nepotizm olduğunu ister istemez fark ettim. Fark ettiğim ikinci bir şey de Twitter'daki karamsar paylaşımların yerine burada böyle ağırlıklı olarak Instagram'dakine benzeyen toz pembeye yakın paylaşımların olması. Umuyorum ki kitleler birleştikçe daha ortak bir kıvama ulaşılabilir, böyle kulak pembesi kıvamına falan ulaşılabilir. Çünkü resmen gözümüzün önünde yeni bir kültür oluşuyor şu anda. Yani 24 saat içinde böyle o etkileşimlere falan bakıyorum. Bir kültürün doğuşuna tanıklık ediyoruz. Bence platformların adından, kim olduğundan çok orada oluşturabildiği ya da oluşturamadığı bu topluluk kültürleri önemsenmeli. Hani eskiden köyler ve meydanları vardı. Orada toplanan insanlar kendi lokal kültürlerini oluştururdu. İşte şimdilerde böyle ülke boyutunda dijital topluluklar var ve oraların meydanlarına toplananların davranış kalıpları da yine yerel kültürleri, dijital kültürleri oluşturuyor. İşte şimdi Instagram ülkesiyle Twitter ülkesinin arasında bir yerlerde yeni bir ülke doğuyor ve komşu ülkelerden gelen milyonlarca göçmen gözümüzün önünde yeni bir kültür yaratıyor. Herkes kendi birikimini, başka platformlarda elde ettiği tecrübesini ve hatta takipçilerini sırtlandı ve bu vaat edilmiş yeni topraklara geldi. Temiz bir sayfa şimdilik. Çünkü balayı dönemindeyiz henüz. Her şey iyi başlıyor biliyorsunuz. Sonra üzümler birbirine baka baka yavaş yavaş kararabiliyor. İşte bu onboarding denilen ilk aşamayı benim beklediğimden daha problemsiz geçiriyorlar şu anda. Gözüme çarpan öyle çok büyük bir teknik aksaklık falan yok. Uygulamanın Twitter'a göre hala farklı ve eksik yönleri var. Bunu da belirtmek lazım. Bence en önemli eksiklerden biri mesela henüz kavramsal arama veya hani o fonksiyonel hashtagler kullanarak insanların yanı sıra konuların da peşinden koşamıyoruz mesela. Böyle bir imkanın verilmesi lazım ama henüz yok. Twitter yıllarca bu alandaki en önemli eksiği karşılamaya çalışıyordu ve kısmen de başardı diyebiliriz. Pek çok kullanıcı için ana haber kaynağı haline geldi. Hani böyle bir hani deprem ya da bir felaket falan olduğunda adeta refleks gibi hemen oraya Twitter'a bakar olmuştuk. Ta ki Elon Musk onu satın alana kadar. Bu süreci de ben böyle birkaç video ile zaten özetlediğim için şimdi kısa geçmek istiyorum. Twitter'la olan o aşk nefret ilişkisi bizi germeye devam edecek gibi. Threads'te 500 karakter uzunluğunda paylaşım yapılabiliyor. Fotoğraflar ve bunun yanı sıra 5 dakikaya kadar uzunlukta videolar da ekleyebiliyorsunuz paylaşımlara. Eğer Instagram'da mavi tik sahibiyseniz o da hemen geliyor. İki platform arasında çapraz paylaşımlar yapılabiliyor. Ben görsel olarak logosunu ve ikonunu da yerli yerinde buldum. Konuşma iplikleriyle böyle oluşturulan bir sarmalın bir et işaretine dönüşmesi içerik ve biçim uyumunu karşılamış bence. Hani yeni nesil bir e-mail ikonu gibi adeta. Arayüz tasarımında zaten hani kullanıcı alışkanlıklarını dikkate almışlar ve bu konuda da Twitter'ın playbook'unu çok iyi kopyalamışlar. Onun koyduğu kurallara uyulmuş. Zaten farklı bir şey de beklemek bence yanlış olurdu. Benim açımdan en önemli özelliği ise
Uygulamanın henüz vermediği ama vermeyi vaat ettiği bir destek. Fediverse desteği. Ne demek Fediverse? Federation yani federasyon ve universe, evren. İki kelimenin birleşiminden oluşuyor. Merkeziyetsiz sosyal medya. Tıpkı hani internet sitelerinde kullandığımız HTTP vardır ya, onun gibi açık standartlı bir sosyal medya protokolü. Bu konuda ActivityPub'la entegre olacaklarını söylediler. İnternet standartları konusunda dünyadaki en üst otorite olan World Wide Web konsorsiyumu da ta 2018'den beri bu protokolü tavsiye etmeye başlamıştı zaten. Hatta Twitter'dan böyle ilk sıkılanlar da, ilk kaçanlar da bir yere sığınmıştı. Ben de dahil olmak üzere Mastodon uygulaması. O da bu protokolü destekliyordu çünkü. Ben bunları neden önemsiyorum peki? Eğer vaat ettiği gibi Activity Hub'ı desteklerse bu uygulamadan ve şirketten bir bağımsız olarak topluluk geliştirebiliriz. Az önce verdiğim o dijital ülkeler örneğinden devam edecek olursak eğer, diyelim ki hani yıllarca uğraştınız, didindiniz ve Twitter gibi bir yerde 10 bin kişilik bir takipçi topluluğu oluşturdunuz. Sonra adamın biri geldi, bastırdı, 44 milyar doları satın aldı ve istediği gibi oynamaya başladı. Toplulukla birlikte oluşturduğunuz o bütün değer o kişinin ya da şirketin elinde bir oyuncağa dönüştü. Bu konuda yapabileceğimiz çok da fazla bir şey yok. Dükkan onun sonuçta, ya da dijital ülkeye benzetiyorsak o yönetiyor, kuralları da o koyuyor. İşte eğer Activity Hub gibi bir protokol desteği, entegrasyonu gelirse bu bir çeşit serbest dolaşım hakkı gibi olacak. Böyle canımız sıkıldığında kendi topluluğumuzu da alıp gidebileceğiz. Eğer uygulamayı beğenmezsek başka bir uygulamayla devam edeceğiz mesela. Gerekirse kendi minik ülkemizi ya da hadi abartmayalım, kendi küçük köyümüzü kurabileceğiz. Açık standartların verdiği böyle bir imkan var kağıt üstünde. Gerçekte ne kadar uygulanır onu hep beraber göreceğiz ama zaten daha vaat dönemindeyiz. Ama ben yine örnekten devam edeyim. Şu anda benim handle'ım Instagram'da olduğu gibi @barışözcan şeklinde. İşte eğer entegre edilirse ondan sonra Fediverse'de @barışözcan @threads.net şeklinde karşılık bulacak. Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey de aslında en başından Twitter'ı böyle yapmayı istemiş ama tabii artık işin üzerinden, o köprünün altından çok sular aktı. O şimdi yeni Twitter'ıyla oynuyor. Blue Sky'ı kurmaya çalışıyor. Blue Sky işte yeni Twitter güya olacak ama o da Activity Hub benzeri AT protokol adında başka bir açık standart üzerinde çalışacak. Yani bir yandan da böyle bir protokol standart savaşları devam ediyor. Ama Blue Sky o kadar nazlı ki sağ olsun, aylardır bekle bekle kimseye davetiye falan gitmiyor. Yani çok ketum. Oraya da o kadar naza kim dayanacak, değil mi? İşte bir anda böyle Threads barajın kapaklarını açıp da gürül gürül insan akmaya başlayınca bakalım onların durumu ne olacak, hep beraber onu da göreceğiz. Evet, akmaya başladı insanlar, dediğim gibi başladı da eğer bu açık standartları da desteklemezse ne farkı olacak onu da merak etmeden geçemiyor insan. Şimdi zaten böyle kişisel datalarımızı Facebook'tan, WhatsApp'tan, Instagram'dan büyük bir iştahla talep ediyorlardı. Zaten öyle olduğu için bu uygulama, Threads uygulaması Avrupa ülkelerinde henüz yayına bile geçmedi, bazı Avrupa ülkelerinde. Bu da ayrı bir data kapısı mı olacak onlar için? Eğer açık standartları da desteklemezse Threads'in varlık amacı ne? Twitter'ı olduğu gibi kopyalamak mı ya da ölmekte olan Facebook'u diriltmek mi? Şunu kabul etmemiz lazım. Sosyal medya kavramını en güçlü sahiplenen ve çoğumuz terk etsek de hala en fazla kullanıcıya sahip olan yer Facebook. Ve onun da üstündeki Meta, sosyal medya oyununu dünyada en uzun süredir oynayan şirket. Bugüne kadar sadece kopyalayarak pek çok özelliği başarıyla entegre ettiler. Snapchat'ten öğrendiklerini, Story, TikTok'tan öğrendiklerini reel olarak eklemeyi başardılar. Ama mesela YouTube'dan öğrendiklerini IGTV olarak bir türlü tutturamadılar. Dolayısıyla evet, Elon Musk'ın Twitter'ının karşısına Mark Zuckerberg'ün çıkardığı bu Threads maça çok başarılı başladı. Enerjik başladı ama sonraki roundlarda bunu sürdürebilmeyi henüz garanti etmedi. Ben her ikisinin de bu ringde bir süre daha kalacaklarını düşünüyorum. Çünkü her maçın, her büyük gösterinin bir de izleyicisi var. Bizim için önemli olan onlara böyle aval aval bakarken yanı başımızdaki hayatı kaçırmamak. Evet, bir de adil bir maç mı olacak bilmiyorum. Çünkü yıllardır, 10 yıllardır hatta ringde olan Twitter'ın hala aktif kullanıcı sayısı 300 milyon civarında. Instagram'a bakıyorsunuz 2 milyar kişi.
Facebook'a bakıyorsunuz 3 milyar kişi, diyorum ya işte. Hani dünyanın en kalabalık ülkelerinden daha kalabalık ülkeler bunlar. Bir anda yeni açılan ülkeye göçüyorlar. Dolayısıyla sayısal olarak Threads çok avantajlı başladı. Ama kültür oluşturma anlamında birazcık daha beklememiz lazım. Eğer kullanmaya başlayanlarınız varsa ben sizlerin de bu yeni ülke hakkındaki ilk izlenimlerini merak ediyorum. Sizce böyle sürekli şikayet ettiğimiz o toksik dediğimiz sosyal medya kültürünün kendini tekrar etmemesi için bizlere ne düşüyor? Yani biz kullanıcılar ya da içerik üreticileri ne yapabilir? Bunları ister yorumlarda ya da isterseniz Threads'te buluşup biraz konuşalım mı? Çünkü dediğim gibi oraya biz göçmenlerin getirdiği, sırtlayıp da taşıdığı birikimler, tecrübeler de hesaba katılmalı. Hep böyle pasif bir şekilde izleyici olarak kalmamalıyız. Kendi davranış kalıplarımızı karşılıklı etkileşimlerle belli bir kıvama getirmek, yani o yemeği, o toprakları, o ortamı toksik hale getirmek veya ideal yaşanabilecek bir ortam, nefes alınabilecek bir ortam haline getirmek biraz, yine dediğim gibi, benim elimde. Birçok platformda olduğu gibi orada da @barışözcan olarak ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi orada ya da burada bunları ancak konuşarak, düşünerek, tartışarak, bizler de katkı sağlayarak bir yerlere getirebiliriz. Ya da getirebilir miyiz? Hep beraber göreceğiz.